Bir mangayı iyi yapan şeyler nelerdir? Çizimleri, karakterleri, hikayesi, senaryosu veya belki de savaşları. Peki ya iyi seri ile mükemmel seriyi ayıran şeyler nelerdir? Bana soracak olursanız bir seriyi birden fazla şey mükemmel yapabilir. Ama bence bunların en önemlisi okuyucuya yaşattığı duygulardır. Her seri çizim konusunda veya hikayede iyi olabilir. Ama hepsi duygusal olarak sizinle bağ kuramaz. Burada duygudan kastım romantizm veya dram gibi şeyler değil. Eğer bir manga okuyucuya duygusal olarak bağlanabilirse, karakterleriyle de empati kurabilme şansını arttırır. Hikayenin derinleşmesinde katkıda bulunur veya okuyucuda kalıcı etkiler bırakabilir. Bizimle bu şekilde duygusal bağ kuran seriler genelde bir karaktere yakın plandan izlediğimiz serilerdir. Bazen bu karakterlerin intikamlarını izleriz, bazen korsanlar kralı olma çalışmalarını izleriz, bazen de kılıç yolunda mücadelelerini izleriz. Peki ya gerçek hayatta yaşanmış taht kavgalarını, savaşları veya tarih için önemli olan bazı olayları alıp bunları epik bir savaş mangasına dönüştürmek ve bunu yaparken de okuyucuyla duygusal bir bağ kurabilmek mümkün mü? Evet, mümkün. Hatta yapılmışı bile var. Kingdom. Kingdom, 2006 yılında Weekly Young Jump dergisinde yayınlanmaya başlamıştır. 800'e yakın bölümüyle günümüze güncel olarak devam etmektedir. Seride bir yandan Shin isimli yetim bir çocuğun general olma çabasını izlerken, diğer bir yandan da Çin'i birleştirmek gibi büyük bir amacı olan Qin Kralı Sei'yi izlemekteyiz. Bu iki karaktere dahil olmak üzere hikayedeki neredeyse bütün karakterler gerçek hayattan alınma önemli kişilerdir. Girdikleri savaşlar, kişilikleri veya ne kadar büyük bir isim oldukları tarihle farklılık gösterebilmektedir. Mesela tarihte bir veya en fazla iki tane savaşa girmiş ve bunları kazanmış karakterler, mangada daha fazla savaşa girip daha büyük zaferler kazanmış gibi gösterilebiliyor. Şimdi gelelim videonun konusuna. Kingdom'ı neden yazılmış en iyi savaş mangası olarak görüyorum? Bunun birçok sebebi var ancak lafı fazla uzatmadan söylemek gerekirse bir savaş mangasının yapması gereken her şeyi gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Savaş alanları, askerlerin yaşadığı zorluklar, tepkileri veya komutanların aldıkları sorumluluklar. Bunların hepsi çok gerçekçi bir şekilde yazılmış. Ayrıca bir savaşa giderken sadece asker sayılarına bakılmıyor. Savaşların gerçekleştirildiği coğrafi şartlar veya erzak durumları gibi şeyler seriyi oldukça derinleştiriyor. Şimdiye kadar hep gerçeklikten bahsettim. İstiyorsanız biraz da gerçek dışı taraflara göz atalım. Zira bu kısımlar bence seriye çok güzel bir hava katıyor. 6 büyük general veya cennetin 3 generali gibi ünvanlar ile gördüğümüz bazı karakterler insanüstü güçlere sahip olabiliyorlar. Bazılarının boyu 3 metreyi bulabilirken bazıları ise fiziksel olarak insanlardan kat ve kat daha güçlü olabiliyor. Hatta öyle ki birçok savaşta bazı generallerin tek bir kılıç darbesiyle onlarca kişiyi ortadan ikiye ayırdığını birçok kez göreceksiniz. İnsanüstü güç deyince aklınıza sadece fiziksellik gelmesin. Zekaları ve taktik yetenekleriyle ön plana çıkan bazı generaller sizi o kadar çok şaşırtabilir ki savaşların bazı durumlarında, bazı noktalarında buldukları ve uyguladıkları planları akıl sır erdiremeyebilirsiniz. En umutsuz durumlarda bile, şimdi işler bitir dediğiniz durumlarda bile öyle şeyler bulurlar, öyle şeyler uygularlar ki savaşı bir anda tam tersine çevirebilirler. Bir önceki videomda karakterlerin savaşma amaçlarından ve motivasyonlarından bahsetmiştim. Bu durumun çok güzel bir örneği Kingdom'da da var. Karakterlerin motivasyonları her zaman ön plana tutuluyor. Bazıları general olmak istiyor, bazıları kendi ülkesini kurup kral olmak istiyor, bazıları ise sadece mutlu ve huzurlu olmak istiyor. Hazır motivasyonlara girmişken biraz da karakterlerden bahsedelim. Savaş ve dövüş odaklı serilerin genelinde karakterlerin arka planları veya karakter gelişimleri fazla önemsenmeyebilir. Arka planları gösterilse bile oldukça yüzeysel bir şekilde işlenir. Bu yüzden de o karakterlerle empati kurmanız zorlaşır. Ancak Kingdom her ne kadar savaş odaklı bir seri olsa da karakterlerin arka planlarına veya gelişimlerine oldukça fazla önem gösteriyor. Hatta sırf bu amaç için yazılmış sezonlar bile var. Bu arada bu söylediklerim sadece ana karakterler için değil, yan karakterler için de geçerli. Yakın plandan gördüğümüz 30'dan fazla yan karakter olduğunu düşünürsek, bu oldukça başarılı bir şey. Bir diğer değinmek istediğim konu ise çizimleri.
Evet, biliyorum, Kingdom okuyan birçok kişiye çizim tarzı çok garip gelebilir. Özellikle Aoki veya Karin gibi karakterlerin görünüşlerine alışmanız zaman alabilir. Ancak çizimlere alıştıktan sonra bir şey fark edeceksiniz. O da panellerin ne kadar dolu ve detaylı oldukları. Kendinizi bazen dakikalarca tek bir sayfa bakarken bile bulabilirsiniz. Baktığınız her bir köşede birbirinden farklı askerler bulabilirsiniz. Kopyala yapıştır figüran karakterler kullanılıp kolay karşılamışlar yani. Ve bence bu olay Kingdom'un en güzel yanlarından bir tanesi. Sonuçta savaş alanına sadece generaller veya komutanlar bulunmaz. On binlerce, hatta bazen yüz binlerce insanın savaştığını düşünürsek sadece ana karakterlere odaklanmak çok büyük bir eksik olur. Daha söyleyecek, konuşulacak çok fazla konu var ancak spoiler vermemek için en fazla bu kadarını anlatabiliyorum. İlerleyen zamanlarda Kingdom'ı spoilerlı bir şekilde uzun uzun incelemek istiyorum. Bu videoyu Kingdom evrenine bir giriş olarak düşünebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür eder, iyi günler dilerim.